Herkese selam. Bugün esnaf lokantalarında içtiğiniz o altın sarısı rengindeki orijinal mercimek çorbası tarifini vereceğim sizlere. Bu çorbayı içtiğiniz zaman da daha önce mercimek çorbası içmedim diyeceksiniz adeta. Detaylarında püf noktalarıyla size bu tarifi vereceğim. Her yudumunda içiniz ısınacak ve mercimeğin de özünü hissedeceksiniz. Bakın tencerem de burada şu anda kaynıyor. Sizlere de hemen bunu göstermek istiyorum tenceremi. Bakın. Çorbamız şu anda hazır. Hazırsanız tarifine başlayalım. 2 su bardağı mercimeğimi böyle bir süzgece alıyorum. Ilık suda yıkıyorum. Nişastasını mercimeğimizin çıkartacağız. Bu yüzden 3-4 defa ılık suda yıkayacağım. Bakın hemen nişastası nasıl oluyor bakın. Şu görmüş olduğunuz nişastayı iyice mercimekten arındıracağız. Döküyorum. 3-4 defa dupduru bir su haline gelene kadar mercimeklerimi ılık suda yıkayacağım. Tencereme de alıyorum mercimeklerimi. Çorbamıza lezzetini verecek olan da 500 mililitre sıcak kemik suyumuzu, ilikli kemik suyumuzu ilave ediyorum. 2 litre de sıcak suyumu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da öğütülmüş kaya tuzu ilave ediyorum. Hani öğütülmemiş kaya tuzu da olur. Ocağımı da açtım. Mercimeklerimiz eriyene kadar da kaynatıyoruz. Mercimeklerimiz artık iyice eridi. Bakın şöyle de göstereyim. Çorbamızı yapmadan önce mercimeklerimizin bu şekilde iyice erimesi gerekiyor. Mis gibi de ilikli kemik suyu da koyduğumuz için harika nefis kokular geliyor şu anda. Şimdi blenderdan çekeceğiz. Üstüne çıkan köpükleri de mutlaka alıyoruz. Hem kaynatma aşamasında hem de şimdi. Şimdi burada 2 aşamada uygulayabilirsiniz. İsterseniz 2 yemek kaşığı tereyağında 1 yemek kaşığı unu kavurup çorbayı süzüp ilave edebilirsiniz. Ya da benim gibi hiç un koymayayım derseniz çorbamız şu anda biraz daha koyulaşmasını bekleyeceğim. O yüzden bir 10-15 dakika kadar daha kaynatacağım. Ağzı da açık bir şekilde. Çorbamızın yani biraz daha koyulaşmasını bekleyeceğim şu anda. Çorbamız fokur fokur kaynamaya şu anda devam ediyor. Şimdi çorbamıza lokantalarda içmiş olduğunuz gibi altın sarısı bir renk vermek için de ne yapacağız? Önce bir kasemize çorbamızdan biraz alacağız. Lokantalarda içtiğiniz o altın sarısı rengi şimdi hemen çok kısa bir şekilde elde edeceğiz. Çorbamızdan aldık. Hemen zerdeçalımızdan da yarım çay kaşığı ilave edeceğim. Bakın zerdeçaldan da yarım çay kaşığı ilave ediyorum. Hemen güzelce çırpıyorum bunu, karıştırıyorum. Hemen karıştıralım ki topaklanmasın. Ayrı bir kasede yapıyorum bunu. Zerdeçalın çorbaya lezzette bir etkisi yok. Sadece renk verecek. Çorbamıza da ilave ediyorum. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Çorbanın renginin nasıl değiştiğine hemen canlı canlı tanık edin. Tanık olun. Bakın çorbamız hemen rengini değiştirmeye başladı. İşte lokantalarda içtiğiniz o altın sarısı rengindeki mercimek çorbasının sırlarından bir tanesini verdim sizlere. En kolayını hem de. Dediğim gibi lezzette bir etkisi yok. Ama renk olarak sizi gerçekten mutlu edecek bir renk oluyor. Gördüğünüz gibi. Bakın kaynattıkça da buhar yöntemiyle su gittiği için ne oluyor? Çorbamız gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Zaten mercimek çorbası akşamı beklesin, sabah kaskası bir hale geliyor. Mecburen ne yapıyoruz? Sıcak suyla açıyoruz. Ama ilk sunumda o çok lezzetli tadıyla yemek için biraz koyulaşmasını ben de istiyorum.
Tavama 3 yemek kaşığı tereyağı koydum. Sıvı yağ koymuyorum. Sosunu da şimdi hazırlayacağım. Tereyağımız eridi. Biraz pul biber, toz biber. Şöyle tavamızda bir sallayalım. Çorbamız artık hazır. Şöyle bir de kasemize de alalım. Bismillah. Sımsıcacık gerçekten. İçerken bile insan hevesleniyor arkadaşlar. İçtiğiniz zaman da bu çorbayı gerçekten mercimeğin de özünü adeta hissedeceksiniz. Sosumuz da hazır. Sosumu da şöyle ilave ediyorum. İşte şöyle bir limon suyu. Allah Allah. Esnaf lokantalarında içtiğiniz o altın sarısı rengindeki mercimek çorbasını artık evinizde de gönül rahatlığıyla içebilirsiniz arkadaşlar. Böyle kıvamını merak edenler için de şöyle göstermek istiyorum. Bu çorba durdukça daha da koyulaşır ama bence şu anki kıvamı gerçekten çok çok ideal. Serkan'ın Mutfağı yemek tarifleri ailemize katılın. Yeni tarifleri kaçırmayın. Videolarımızda birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçüleriyle bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Çorbamız bakın ertesi güne biraz kaldı. Katılaşmıştı. Birazcık sıcak su koydum içerisine. Ve çırpıcımla, çok fazla bir sıcak su değil tabi, yavaş yavaş azar azar koydum. Katılaşan mercimeği açmak için çırpıcıyla da böyle güzelce karıştırıyorum. Bunu söylememdeki sebep, ilk defa mercimek çorbası yapanlar varsa akşamdan da kalan mercimeğiniz katı bir hal alırsa, çünkü mercimek biliyorsunuz durdukça koyulaşan bir çorba. Birazcık ertesi gün sıcak su ilave edip böyle çırpıcıyla karıştırırsanız yine akışkan bir kıvam haline çorbanızı da getirebilirsiniz. Sosunu da yapacağım. Tavama şöyle tereyağı koydum. Tereyağım eridi. Toz biber ve pul biberi de ilave ettim. Sosunu da yine hazırlıyorum. Çorbamız da bakın istediğim gibi akışkan hale de geldi. Sosumuz da hazır. Şöyle sosumu da hemen çorbama koyacağım. Yine size bir sunum olmuş oldu ama cız diye. Gördüğünüz gibi ertesi güne kalan mercimek çorbanızı da bu şekilde açıp yine sunum yapabilirsiniz. Lezzetinden de hiçbir şey kaybetmeyecektir.